Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda özellikle yaz ayları geldiği için beyaz eşya satın almak isteyenler çokça videomuzun altına yorumlar yazıyor. Hangi enerji sınıfını alalım, hangisi mantıklı olur? A+ yazıyordu, şimdi F yazıyor, C yazıyor, D yazıyor gibi. Şimdi şunu söyleyeyim en başta. Çok kolay bir yöntem öğreteceğim size ve tercihinizi yaparken işiniz çok kolaylaşacak. Burada harflere takılmayacağız. Kilowatt saat olarak ne kadar enerji tüketiyor? Buraya odaklanacağız. Ne demek istiyorum? Örneğin bir televizyon aldığınızı düşünelim. Genelde televizyonlarda şey yazar. 100 kWh saat, 1000 saat kullanımda. Şimdi bu şu demek, 1000 saat televizyon izlediğinizde 100 kWh saatlik bir harcama yapar. Bu da 250 TL civarında bir evsel fatura anlamına gelir. Onu bu tarafa koyalım. Burada diyelim ki bunun enerji sınıfı B olsun ve bize 1000 saat izlediğimizde 250 TL'lik bir fatura yansıtıyor. Diğer tarafta da çok kötü bir enerji sınıfında televizyondan bahsedelim. Diyelim ki F olsun ya da ne bileyim G olsun. Ve bu da 1000 saat tüketimde örneğin 100 kWh değil de 200 kWh harcıyoruz. Yani bu 500 TL'lik faturanın bize geleceği anlamına geliyor. Mesela buradaki çok harcayan televizyon örneğin 5000 lira olsun ama az harcayan televizyon 10.000 lira olsun. Arada 5000 liralık fiyat farkı var. Elektrik faturasında da her 1000 saat için 250 TL'lik bir fark var. İşte burada sizin karar vermeniz gereken nokta bu. Bu 250 TL'lik fark için aradaki bu 5000 lira bedeli ödemeli miyim, ödememeli miyim diye düşünmelisiniz. Burada harflere takılmayın. Anlatmak istediğim bu. Evet, herhangi bir beyaz eşya almak istediğinizde harfleri bir kenara bırakıp kilowatt saate odaklanmanız en önemli nokta bence. Oradaki kilowatt saat tüketimle 2,5'u çarptığınızda size ne kadar fatura ekstra gelecek görebilirsiniz. Ucuz olan ürünle alakalı da fatura değerini aynı mantıkla hesaplayabilirsiniz. Ucuz ürün ve pahalı ürün aradaki bu farkı vermeye gerek var mı yok mu? O tamamen sizin bütçenize kalmış bir durum. Günün sonunda A++ ya da B, C, D farklı harfler olabilir. Bu taraflara takılmayın. Odağınız kilowatt saat olmalı. Evet, umarım hızlıca sizin için bir video yapmak istedim. Çokça soru geliyordu çünkü bu konuda. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Yine sorularınız olursa aklınıza takılanları memnuniyetle yorum kısmında cevaplamak isterim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.